Bir anda kuş zıpladı rayların üstüne. Bu raylarda falan hep tüyleri var. Ya bir yere atıyorlar ya da öldürürler. Güvercin kurtarma operasyonumuz. Tamam. Başlıyoruz. Anlık başıma gelen bir olayı paylaşmak istiyorum. Eve dönüyorduk. Tramvay durağında karşımıza bir güvercin çıktı. Bu güvercin arkadaşı biraz dikkatli baktığımızda fark ettik ki sakat ve etrafta mesela bu raylarda falan hep tüyleri var. Herhalde bir tramvay mı çarptı, bir şey oldu. Sonra ne yapsak? Bırakıp gidemeyiz sonuçta. Burada kimsenin umurunda değil de bizim umurumuzda. Vicdanımız rahat etmez. Gözümün içine bakıyor. Dedik ki ne yapsak? Hemen belediyeyi aradık. Söyledik böyle bir durum var. Hani ekiplerinizi yönlendirin. Bir şey yapın yani. Hayvanı burada bırakacak değilsiniz herhalde. Belediyede ekibimizi yönlendiriyoruz dedi. Tamam, ekibinizi yönlendirin. İşte kaç dakikaya gelecek falan. Telefonda konuştuk. 20 dakika içinde orada oluruz dedi. Tamam dedik. Telefonda demiş ki marketten bir yerlerden bir kutu alıp güvercin içine koyup saklayabilir misiniz dedi. Dedim market falan mı arayalım yani şimdi sen veteriner görevli olarak sen geliyorsun. Yok mu yanında bir kutu Allah aşkına ya? Değil mi? He? İyisin. İyi duruyor. İyisin değil mi? Geliyorlar bekle. Ekibi bekliyoruz bakalım. 20-25 dakika sürecek dedi. Devamında neler olduğunu anlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla kaydetme şansım olmadı. Bu videoyu bitirdikten sonra yanıma bir kadın geldi. O da dedi ki bu güvercine ne olmuş işte of kıyamam. Onunla beraber konuşmaya başladık. Dedim ki biz aradık, konuştuk, adresi paylaştık, süreci paylaştık, her şeyi aktardık. 20-25 dakikaya geleceklerini söylediler dedim. Kadınla biraz sohbete başladık o sırada. Onun da hayvanı varmış, ailesiyle kalıyormuş, hayvan severmiş. O beni biraz panik yaptı. Çünkü dedi ki bu tarz yetkililere çok güvenemiyorum. Geliyorlar sonra ne yaptıkları belli olmuyor. Ya bir yere atıyorlar ya da öldürürler falan diye korkuyorum diye açıklamalar yaptı bana. Beni iyice korkuttu. Sonra dedim ki yok bir şey olmaz. Videoya çekeceğim. Bilgilerini alacağım. İsmini soracağım. Sonrasında süreci takip edeceğimi söyleyeceğim falan. Belki bu yüzden öyle bir şey yapmamaya teşvik ederim. En azından yapacakları varsa da korkarlar. Bu durum sosyal medyada yayılır bir şey olur gibisinden söyledim. O sırada da mikrofon falan vardı zaten. Hani iyice tam bir YouTuber, Instagram fenomeni gibi olduk. Kadınla orada beklemeye devam ettik. Kadına dedim ki istiyorsan gidebilirsin sen ben bekleyeceğim numaranı verirsin. Gelişmelerden seni haberdar ederim hani güvercine ne olduğuna dair. O da yok dedi ben burada kalmaya devam edeyim çünkü lehçe konuşuyorum. Hani sen yabancısın belki iletişim sıkıntısı olur. Ben en azından konuşurum tartışırım o kişilerle dedi. Tamam dedim. Bu sırada eve gitmesi gereken Claudia'ya da yazıyorum. Dedim ki bir haber var mı? Çünkü konumu onun telefondan attık ve konuşmaları onun telefondan yapmıştık. İletişimi onunla kuruyorlardı. Sonrasında bana dedi ki şu anlık bir haber yok. Bekledik. Bir süre sonra dedi ki benimle iletişime geçtiler ve adresi atabilir misiniz dediler. Biz de dedik ki adresi zaten size atmıştık. Zaten dediniz ki yarım saat içinde varmış oluruz. Yarım saat oldu şimdi adresi attınız mı diyorsunuz. Attık ya hani. O da dedi ki pardon görmemişim tamam hemen arkadaşımı yönlendiriyorum 25 dakikaya orada olurlar dedi. Zaten en baştan dedin ki bize 25 dakika yarım saat. Şimdi bir de üzerine tekrardan diyorsun ki 25 dakika yarım saat oldu sana 1 saat. Yapacak bir şey yok bekleyeceksin yani. Kadınla beraber sohbet ediyoruz konuşuyoruz. O süreçleri nasıl işlediğinden bahsediyor. Biraz daha beni korkutmaya devam ediyor falan derken güvercin biraz hareketlenmeye başladı. Aman uçmasın kaçmasın. Böyle dursun devam etsin falan dedik. Bu arada kadın dünyalar tatlısı bir insandı. Zaten tam bir hayvan sever. Biz böyle sohbet ederken ve beklerken bir anda kuş zıpladı rayların üstüne. Bu kadın da panik oldu bir anda. Ne olacak ne yapacağız falan diye kuşun peşine gitmeye başladı. Kadının elinde bir torba vardı içinde işte eşyalarının olduğu. Onları hemen çıkarttı. Dedi ki bana ben korkuyorum sen alır mısın? Tamam dedim kuşa doğru gitmeye başladım. O torbanın ağzını açıp kuşu içine sokmak istedim. Kuşa doğru yöneldiğimde kuş rayların diğer tarafına atladı geçti. Rayların diğer tarafı da yani bizim olduğumuz taraf buradan gelişti. Diğer tarafı da gidiş. Şimdi bu geliş tarafından zaten bir tramvay geliyordu. Ben o sırada diğer tarafa doğru geçmeye başladım. O tramvay geldi geçti. Her tarafta güvercin o raylardan doğru zıpladı tekrardan. Tramvay istasyonu raylarının hemen önünde bulunan yayaların beklediği o istasyon kaldırımına çıktı. Ama tam böyle rayların önünde duruyor. Güvercin de şurada duruyor. Tam şu çizgide. Ben oraya gidiyorum. Şimdi bir yandan da düşünüyorum. Yakalamam lazım. Hayvan bir kere daha sıçrasa, kaçmaya çalışsa zaten diğer taraf yol. Orada bir tane kız vardı böyle cevval bir arkadaşımız. Güvercin yaralı yakalamamız lazım değil mi dedi. O da zaten bizi gördü herhalde. Direkt karşı tarafta olduğumuz için güvercine bakıyorduk. Peşine koştuk, kovaladık falan derken. Evet dedim kıza doğru ve güvercine doğru yaklaşıyorum ben. Uzaktan birbirimize bağırıyorduk. Böyle yaklaşmaya başladım. O da dedi ki ben köyde çok tavuk yakaladım. Dur. Şimdi yakalama çünkü tramvay geliyor. Kuşun iki seçeneği var. Ya bu tarafa yola doğru zıplayacak, araçların geçtiği ya da bu tarafa raylara zıplayacak tramvayın önüne. Çünkü sol tarafta o var, sağ tarafta ben varım, geriye kalıyor tramvay ve araba. Bekle dedim, tramvay geçsin.
Ben dedi bunu yakalayacağım. Dur dedim. Bekle tramvay geçsin sonra yakala. Ben bunu yakalayacağım dedi. 2 eliyle pat diye yakaladı güvercini. Yakaladı böyle tuttu burada. Dedi poşet açtı. Açtım hemen poşeti. Poşetin içine koydum. Good job falan yaptı böyle, tramvaya atladı gitti. Sonra torbayı aldım. Tekrardan kadının beklediği ilk güvercini bulduğumuz yere doğru dönmeye başladım. Ben döndüm. Orada ağzını da hafiften açtım zaten hava alsın hayvan diye. Yere koydum böyle, elimle de tutuyordum. Orada hem hava alıyordu hem de işte kaçamıyordu. Öyle beklemeye başladık. Bekliyoruz haber yok. Sonra Claudia yazdı bana, dedi ki buraya gelmişler, onlarla beraber geliyorum ben dedi. Tamam dedik, beklemeye başladık. Sonra bir baktık gerçekten Claudia, bir tane erkek bir tane de kadın görevli. Üçü beraber geldiler. Elimde de torbada tutuyordum. Durumu kısaca açıkladık burada. Dedik ki bak rayların üstünde tüyler falan var, kaza olmuş olabilir. Bu hayvanı götüreceksiniz ama tedavisi yapılacak değil mi falan diye de sormaya başladık biz. Onlar da dedi ki biz bir merkezden geliyoruz. Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi. Zaten Facebook'tan bulabilirsiniz dedi. Hem not alıyorum hem de videoya çekiyorum durumu, hani bakın kaydediyorum. Bu güvercin takibini yapacağız diye belirtmek için. Adınız nedir diye sordum. Adlarını öğrendim. Bu Facebook üzerinden bize ulaşın dediği için tamam Facebook üzerinden ulaşalım ama nasıl ulaşalım? Sonuçta hayvanın bir plakası yok, adı yok. Yani bir kimlik numarası yok. Bu hayvanı nasıl biz size hangi hayvan olduğunu ileteceğiz? Şimdi biz size desek ki bu tramvay istasyonunda bu saatte gelip almıştınız diye belirsek, sistem üzerinden siz bunu görüp bizi yanıtlayabilir misiniz diye sorduk. Böyle sorduğumuzda da evet bu şekilde iletişime geçerseniz birkaç gün içinde size dönüş sağlanacaktır dedi. Tamam dedim, bu sürecin takibini ben yapacağım. Sonra güvercini aldılar. Bu arada güvercini almak için de oradaki marketten, Biaturanka'dan bir kutu almışlar. Çünkü biz kutu mutu yok gelin dedik. Getirdikleri kutu da, hatta ben çekerken bu kısmı çekmesen iyi olur dediler. Çünkü getirdikleri kutu kedi maması kutusuydu. İçi boş kedi maması kutusu. Sanki kediye bir yemek hazırlıyorlar gibi anlam çıkıyor. Bu kısmı çekmesen iyi olur dedi. Dedim sıkıntı yok. Sizle alakalı kısımları zaten paylaşmayacağım, merak etmeyin diye belirttim ben de onlara. Tamam dediler. Sonrasında kutunun içine koydular ve güvercini götürdüler. Bugün öyle bitti. Aradan birkaç gün geçti ve bunlara mesaj attık. Güvercin bir kaza geçirmişti. Sizin ekibinizden kişiler geldi, aldılar. Sizinle iletişime geçebileceğimizi söylemişlerdi. Sizinle iletişime geçiyoruz. Güvercin hakkında bilgi almak istiyoruz dedik. Cevap verilmedi. Bak, bize neden cevap vermiyorlar şu an? Adresleri falan da var. Ben bunu kafaya taktım. Dedim ki ya bana cevap verecekler. Birkaç gün içinde cevap aldık. Cevap alamazsak da ben bunların o merkezleri, toplulukları neredeyse ben oraya giderim. Direkt yerinde sorarım. Açarım kamerayı. Sorarım dedim. Zaten ilk zamanda soracağım demiştim ben. Takibini yapacağım demiştim. Ertesi gün tekrardan yazdık. Bilgi alabilirsek memnun oluruz diye. Sonrasında cevap geldi. Mesajı sizlerle zaten paylaşıyorum. Aranızda lehçesi iyi olan arkadaşlar varsa, benden daha iyi çevrem varsa yorumlara yazsın lütfen. Çünkü çok emin değilim. Anladığım kadarıyla ayağına ip dolanmış, bir çıkık olmuş ve şu anda durumu daha iyiye gitmeye başlamış. Böyle bir açıklama yaptılar ve aynı zamanda şunu da söylediler. Çok yoğun oldukları için sürekli işte vakalar gelmekte. Bu yüzden sosyal medya üzerinden çok aktif olamıyoruz diye de bir açıklama yaptılar. Sonunda cevabımızı aldık. Güvercin kurtarma operasyonumuz sonuçlandı. İlk andan son ana bu hayvan aldığımız mesaj neticesinde kurtuldu. Bir can, sonuçta o da Allah'ın yarattığı bir can. Daha yaşayacak ömrü varmış. Tesadüf bize denk geldi. Bu saatten sonra diyeceğimiz tek bir şey var. Hayatta başarılar, bol şans güvercin kardeşimize. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet, bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.